Merhaba yazılım ile single cell RNA-seq analizlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sizin de hatırladığınız gibi en son dersimizde burada clusterlarımıza tekrardan yani identlerimize isim vermiştik. Onları kendi isteğimize göre, kendi projemize göre anlatmıştık. Şimdi ise şunu yapacağız. Şimdi burada biz bu clusterları belli ettik. Şimdi de 3. dersimizde de bir tane genin ekspresyonu o cluster'da ne kadar az mı çok mu buna bakacağız. Bu ne işimize yarayacak? Şimdi biz bu genleri aslında marker olarak kullanıyoruz. Örnek veriyorum. Siz bir tane hastalık biliyorsunuz. Biz şu an retina kullanıyoruz. Retina hücreleri kullanıyoruz. Burada retinada şurada hatta büyüteyim belki ekranımdan göremeyebilirsiniz. Şimdi burada sizin de gördüğünüz gibi retina rod cell diyelim şu kırmızılar. Rod cell'lerde bir sıkıntı olduğunu biliyorsunuz. Sizin araştırmalarınız, deneyleriniz sonucu böyle çıkıyor. Peki hangi gen bu rod cell'lerde acaba? Hangi gen, örnek veriyorum bir tane hedef geniniz hayalinizde kafanızda bir tane gen olur. Dersiniz ki örnek veriyorum A geninin ekspresyonu rod cell'lerde varsa demek ki bu A rod cell'lere özel bir gendir. Bu hastalık belki de A geni yüzünden olabilir diye genler ne kadar ekspresyonu var yok cluster'lar içerisinde tabii ki var. Bunu gözlemlemek için ekspresyon analizini single cell sayesinde yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şimdi şurayı ben zaten kodları sizin için hazırladım. Ama şurayı anlatmadan önce size şunu göstermem lazım. Şimdi öncelikle biz burada feature plot denilen bir plot türünü kullanıyoruz. Bu plot türünde şurada gördüğünüz, tekrar açayım. Burada görmüş olduğunuz tüm cluster'ların renklerini, içini boşaltıyor. Ekspresyonları, seçtiğiniz A geni hangi cluster'da varsa o hücrenin rengini mor yapıyor. Bu mor renkler sayesinde de siz orada ekspresyon var ya da yok diyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle başlayacağız. Öncelikle bu feature plot'un içerisine bir object atamamız lazım. Bu object'imiz zaten bizim her zaman retina combine. Yani zaten baştan beri oluşturduğumuz dosyanın ismi. Sonra features denen bir şey var dostlar. Bu features bizim araştırmak istediğimiz genleri içermesi gerekiyor. Hangi geni araştırmak istiyorsak buraya yazıyorum. Mesela ben BRCA1 yazmışım. Mesela buraya virgül koyup arttırabilirsiniz de. Şimdi burayı kapatayım. Ardından hücreleri sıralamayı burada tekrardan bir parametre olarak bunu veriyoruz ve bunu doğru olarak vermemiz lazım. Label türü ne? Hani biz ident atamıştık ya mesela şuraya gelip demiştik ki sıfırıncısı rod cell. Bunların yine feature plot'ta da göster diyoruz ve aynı zamanda da tekrar etmesini doğru diyoruz. Ama şurada min cutoff var. Şimdi bu min cutoff nedir? Şimdi bu min cutoff sizin şimdi cluster'ınızda belli bir hücre var. Doğru mudur? Sizin buraya yazmış olduğunuz genlerinizin hangisi ya da yüzde kaçında mesela eğer %2'yi seçerseniz bu %25'i anlamına gelebilir. Yani ne kadar ekspresyon olsun, kaç tane gende ekspresyon olsunu bulur. Genelde bu ya Q2 seçilir ya da Q90 da seçebilirsiniz. Bu da yani %90'ında varsa onun rengini daha koyu yapar. Yani bunu kendi araştırmalarınıza göre makale tarayıp da seçebilirsiniz ya da kendiniz de seçip bakabilirsiniz. Gelin biz ilk %2 ile bakalım. Sonra %90'la bakarız. Şimdi bunu bu şekilde çalıştırırsanız şimdi şöyle zaten şunu göreceksiniz hata alacağız. Bakın gördüğünüz gibi bir hata aldık. Hatamız da şunu diyor. Ya sen buraya BRCA1 yazdın diyor ama ya senin datanın içerisinde BRCA yok. Bunu nasıl düzelteceksin? Şimdi benim burada şöyle bir şey var. Şimdi ben buraya geldiğim zaman dostlarım dosyamın içerisinde bu gen yoksa ben önce dosyama bakmam lazım. Dikkat edelim. Şimdi şu dosyanın içerisine bakacağız da. Burada features gen isimleri çekiyorsam benim dosyamda features diye bir yer var. Bakın bunu size göstereyim. Neden BRCA1'ı tanımıyor? Ya da yazın, farklı bir gen yazın oraya yani. İşte VDR31 yazın, TMM yazın. Ne yazarsanız şu an o hatayı alacaksınız. Çünkü o geni tanımıyor. Şimdi burada S'ye basarsanız bakın şurada RNA'ya tıklayın. Bakın features kısmını gördünüz mü? Bakın şurada var features var. Buradaki genler bakın ensemble numaralarıyla kayıtlı. Yani bu RDS dosyasının içerisinde siz ensemble numarası yazmadığınız takdirde size hata verecektir. Örnek veriyorum bakın şunu bir yazdıralım. Mesela şuradan bir tane ensemble numarası aldım. Bakın kopyaladım. Geldim bakın bunu siliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bak şimdi çalıştırıyorum. Bakın hiç sıkıntı olmadan bakın çıkacaktır. Zoom yapıyorum. Şu an feature plot'u görüyorsunuz. Hangi gen olduğunu emin olun. Ben de bilmiyorum çünkü ensemble numarayla kayıtlı. Ama burada mantığa bakarsanız bu ensemble numarasına sahip genin ekspresyonu bakın konsellerde birazcık var.
ganglion sellerde birazcık var, bipolar sellerde birazcık var diye yorum yapabiliyorsunuz ekspresyon analizini. Bakın yan taraftaki 5 ne kadar mavi ise morsa o kadar daha fazla ekspresyonu var anlamına gelir. Hatta buraya gelmişken tabi bunların size yani gen ismi yazarak tek tek ensemble numaralarını mı bulacaksınız? Tabii ki de gen isimlerini de yazmayı size göstereceğim. Mesela bunu Q90 yapalım önce. Şimdi çalıştıralım. Bakın ne göreceksin. Q90 yaptıktan sonra şimdi şu oluyor. Yani sen eğer bana bunu göstereceksen orada en az %90'ında bunun bir ekspresyonu olması lazım. Min cutoff özelliği vererek olması lazım ki ben bunu göreyim. Mesela siz orada %25 derseniz o cluster'a örnek veriyorum. Az önce konsellerde vardı. Bakın şimdi yok. Konsellerde bakıyor ki ya 25'inde varsa her 100 lira 25'inde varsa ya göstereyim diyor. Oranın rengini mavi yapıyor. Bu sizin ne kadar sonucunuzu etkiler? Tabii ki dediğim gibi araştırmanızdaki amacınıza göre değiştirir. O yüzden burayı isterseniz Q90 yapıp isterseniz %25'inde seçebilirsiniz. Tabii %25'de yazabilirsiniz. Q2'de yazarsanız zaten 4'e bölüyor düşünebilirsiniz. Bakın şimdi Q2 yazdığım zaman burada yani %25'inde ekspresyonu olan cluster'ların bana rengini değiştiriyor. Ben burada örnek veriyorum bu genin olduğunu yorumlayabilerek bu şekilde ekspresyon analizini yapıyorum. Ama tabii buradaki sıkıntı şu. Ben buraya gen ismi yazmak istiyorum. Her defa ensemble numarası mı yazayım? Hayır. Onu da değiştirmek için biz şöyle bir kod parçası oluşturduk. Şimdi bunu da Biomart'ı kullanmanız gerekiyor. Bakın Biomart'ı çalıştırıyorum. Biomart ne işe yarıyor? Biomart dostlarım ensemble ya da diğer farklı database'lerden sizin RStudio içerisine gen çekmenizi ya da bilgi çekmenizi sağlar. Ne yapıyor? Gidiyor mesela useMart özelliğini kullanarak sizin hangi datasetine ve hangi database'ine bağlanacağını söylüyorsunuz. Mesela biz Homo sapiens bizim kullandığımız retina Homo sapiens'e ait zaten. Homo sapiens veri setine ulaşmak istiyoruz. Nereden? Hangi database'den? Ensemble'dan ulaşmak istediğimizi useMart kullanarak bildirmemiz gerekiyor. Ardından hemen attributes kısmına geldiğimiz zaman da şimdi ne vereceksin? Benden ne istiyorsunu bildirmemiz lazım. Diyoruz ki biz sana ensemble gen ID vereceğiz. Senden de dışarıya gen isimlerini çıkarmak istediğimizi buraya söylüyoruz attributes kullanarak. Ondan sonra işte geliyoruz şimdi bilgileri almaya. Attributes benim burada verdiğim attributes'u kullanman gerekiyor diyorum. Filtre'i neye göre yapıyoruz? Benim gen ID sana verdim ya ona göre ID. Çünkü ben burada gidip Homo sapiens'i komple alırsam tüm ensemble'dakileri alacaktır. Ama ben ne istiyorum? Bunu filtrele neye? Benim vermiş olduğum gen ID'lere göre, gen ID'lerine göre sen bunları filtrele sadece bana onları getir diyorum. Ardından da şimdi şöyle senin gen ID'lerin ne? Ben bunu Biomart'a göstermem lazım. Şimdi ben Biomart'a şurayı vermem lazım. Neresiydi? Evet şurası. Var features'ta bakın şu kısmı vermem lazım ki o benim için gidip o gen ID'leri alsın. Şimdi burada bu RDS dosyalarının row name'leri bakın dikkat edin. Row names retina yazıyorum. Bunların zaten satır isimleri, row names'leri zaten dostlarım buradaki gen ID'lerdir. Tamam mıdır? Ensemble ID'lerdir. O yüzden siz gelip değer olaraktan row names'i verirseniz o otomatikman sizin dosyanız içerisindeki gen ID'leri alacaktır ve gidip insan database'inde ensemble'dan bunların gen ismini alıp getirecektir. Ve ondan sonra zaten elimizde olan current names neydi? Row names'ler neydi? Bunları ne yapıyoruz? Yeni aldığımız get SA diyoruz. Yeni aldığımız datalarla değiştirip bunu yeni bir data olaraktan bakın new row names olaraktan ben buraya gelip yazdırıyorum. Çok basit. Tabii bu kodun en ince detayını anlatmıyorum. Bunu zaten biz temel seviyelerimizde göstermiştik. Ondan sonra ne yapıyorum? Bakın dikkat edin. Benim yeni row names'lerim olarak ne olacak? Row names retina içerisindeki SA. Bakın retina içerisindeki SA'nin içerisindeki RNA. Burada ilk etle başlayacaksınız. Et işareti, dolar işareti, et işareti. RNA içerisindeki de data'ya geleceksiniz. Bakın. Pardon. Data içerisine geldiğim zaman zaten ben bunu bakın şimdi benim istediğim noktaya buraya eklemiş oluyorum diyorum. Zaten bu data içerisinde de var features'ları görüyoruz. Doğru mudur? Bunu buraya eklediğim zaman da otomatikman yeni gelen gen isimlerini ekliyor. Hatta gelin hemen çalıştıralım. Anladığınızı umuyorum. Biraz çalıştırdım. Biraz zor bir kod olarak gelebilir ama aslında dediğim gibi mantığı çoktur. Hatta bakın şurayı ayırayım. Ben çok birleşik yazmışım. İlk başta yaptığımız şey Homo sapiens datasetini kullanacağım. Benim sana verdiğim ensemble ID'lere karşılık sen bana gen ID vereceksin. Senin burada gidip bana tüm gen ID'leri ama sana ben gen ID'leri zaten verdim. Sen git bu gen ID'leri kullan diyoruz. Değer olarak asıl benim dosyamdaki row names'ler senin gen ID'lerin. Bulman gereken gen ID'lerin olacaktır diyorum. Şu an çalışmasını bekliyoruz. Row names olarak bunu da çalıştırdık. Tamam. Ay çok pardon. Tamam.
Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi aşağıda batch gibi bir şey yazabilir. Dolma. Ben az önce bir hata aldım. Sonra tekrardan çözdüm onu da. Şöyle bir timeout atabilirse. Çünkü internetten veri çekiyoruz. Eğer herhangi bir timeout aldığınız zaman ilk şunu deneyin. Kapatın RStudio'yu. Tekrar açın. Tekrar bu kod satırını çalıştırın. Büyük ihtimalle çalışacaktır. Burası bir 5-10 dakika sürüyor. Çünkü tek tek bütün genlerin karşılığını alıyor. Şimdi kaydediyoruz. Çalıştı. Çalıştıktan sonra zaten sizin de bakın sağ tarafta benim de environment kısmına görüyoruz. Bakın Ansible info'ya basarsanız bakın tek tek bu gene ID'lerin yani gen ID'lerin hangi gene ait olduğunu bakın hepsini çektik. Biomart sayesinde. Bunu da zaten şimdi kendi RDS dosyamızın içerisinde importunu sağladık. Ben bir FGR için bakmıştım. Örnek veriyorum. Az önce BRC ya böyle bir gen olmayabilir. Ya ben şu an yanlış yazıyor olabilirim. Diyelim örnek veriyorum. Ya yanlış yazdınız ya da yok. Yine böyle bir hata alırsınız. Bu sefer şunu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Hangi geni arıyorsanız, örnek veriyorum biliyorsanız bir gen. Bilmiyorsanız şuradan. Ya zaten bu araştırmayı yapıyorsanız bir tane geniniz vardır da ben şuradan bakayım bir tane BET diye bir gen. Hemen bunu alalım. Şu an gelip buraya gen ismi yazıyorum. Bakın çalıştırıyorum. Tak çıkması lazım şu an. Bakın BET geni mesela şu an ekspresyona baktığınız zaman hemen hemen her yerde tüm cluster'larda yani retinada gözüküyor. Bu şekilde ekspresyon analizini yapabiliriz. Hadi bunu Q90 ile yapalım. Bakalım asıl nerede gözüküyor şimdi. En çok nerede var. Bakın geldiğiniz zaman burada daha doğru bir sonuç görebilirsiniz. Rod cell'lerde birazcık varmış. Ama bu ne kadar yani nicel olarak sayılabilir onu tabii ki de bilemiyorum. Ama tabii araştırmanıza göre bakabilirsiniz. Dediğim gibi Q'ları değiştirip buraya da bu oluşturmuş olduğum biomart kodunu kullanırsanız dostlarım bu şekilde gen ismi de yazarak bulabilirsiniz. Bu sadece bir gen için mi? Hayır tabii ki. Gelirsiniz buraya başka bir tane gen alalım. Rastgele alıyorum. RAD 52 aldım mesela. Yazdınız. Bunu yani istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. 2 tane yaparsanız zaten yan yana çıkacaktır. Bakın şu şekilde yan yana bir görüntü alacaksınızdır bu sefer. 3 tane yaparsınız ama maksimum 4'ten sonra bir bozulma oluyor diyerekten burayı bu şekilde yapıp gen ekspresyonunu bu şekilde analizini gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Bu tekrar hatırlıyorum bu biomart kısmında dediğim hatayı alırsanız yani örnek veriyorum timeout ediniz bir kapatın. Bir daha çalıştırın sistemi. Çalışacaktır büyük ihtimal. Olmazsa dediğim gibi hemen şu Mart Ensemble'ın altına bir timeout 120 second'ı yapıştırırsınız. Yine çalışır. Şimdi dostlarım bu birinci yol. Bir de ggplot sayesinde paketi çalıştırayım. ggplot sayesinde dotplot'ta da bu ekspresyon analizini yapabiliyoruz. Nasıl? Dotplot bize bildiğiniz nokta grafiği oluşturuyor. Geliyor bir percentage veriyor bir de koyuluk veriyor. Tamam mı? Diyor ki bunun dairenin büyüklüğü, percentage'i ne kadar büyük ve koyuysa o genin ekspresyonu o cluster'da çok fazladır anlamına göre. Ne demek istiyorum? İlk başta dotplot retina combined'den alıyorum ve features eklemem lazım. Örnek veriyorum. Gelin yine şu iki geni alalım. Burada da features'ı veriyoruz. Buraya da artık isim yazabilirsiniz. Şuradan şunu kapatalım. Şuradan şunu silelim. Daha ekleyelim. Tamam. Şu an bir sıkıntı olmayacaktır. Tamam. Buraya da mesela beyazdan maviye ya da kırmızıdan yani hangi beyaz ekspresyonu az demek mavi de ekspresyon var demektir. Oradan beyazdan maviye giden renk olarak kolonları bu şekilde renklendirebilirsiniz. Ondan sonra zaten bu kısımlar aynı. Ben bunları ggplot'ta bildiğiniz gibi line grafik, bar grafik alırken anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. X eksenimiz gen isimlerini gösterecek. Y eksenimiz de cluster'ları gösterecektir. Bakın bunu çalıştırırsanız ne olur? Çok güzel. Hemen getiriyorum önünüze şuraya. Bakın. Şu an bizim yazmış olduğumuz genlerin bakın average expression ve percent expressed diyor. Mesela yuvarlaklar şu %50 demektir. %40 yani yuvarlaklığın büyüklüğü ekspresyon yüzdeliğini bize gösterecek. Renklerde ne kadar ekspresyon var? Yani örnek veriyorum aşırı derecede bir ekspresyon varsa daha koyu olacaktır. Az bir ekspresyon varsa beyaz olacaktır. Buradaki yüzdelik de zaten cluster'ın bütünüyle alakalı. Yani ne kadar %50'sinde var, %10'unda var gibisinden. Bu şekilde bunu da böyle yaparaktan gen ekspresyonunuzu yapabilirsiniz. Bakın y ekseni seçmiş olduğumuz genler features olarak bakın burada belirttik zaten. X eksenimizde bizim oluşturduğumuz cluster'lar. Bu şekilde hem feature plot'la hem de dot plot'la gen ekspresyon analizlerinizi görselleştirip profesyonel seviyede alıp makalenize koyabilirsiniz diyorum. Umarım bir sorun yaşamamışsınızdır. O biomart kısmında genelde sorun hep orada yaşanıyor. Bir sorun varsa yorumlar kısmına bildirin. Ben hemen oradan size yardımcı olmaya çalışırım. 4. dersimizde de şimdi böyle güzel cluster'ları buluyoruz. Tek tek genleri buluyoruz. Şimdi biz tek tek gen mi bulacağız? Şöyle bir şey isteyebiliriz. Örnek veriyorum. Rod cell ile ilgili bir tane genetik hastalık var. Diyeceksiniz ki tamam acaba bu Rod cell'in markerları hangisi? Hangi genlerin Rod cell cluster'ında ekspresyonu var? Bunu nasıl belirleriz? Bunu da
markerları, Seurat sayesinde markerları bularaktan tek tek hangi cluster'da hangi genler var ya da hangi genler hangi cluster'larda ortak, bunun analizini yapıp TXT dosyası ya da CSV Excel dosyası olarak çıkarabiliyoruz. Diğer dersimizde de nasıl marker bulunur cluster spesifik olarak bunu göstereceğiz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.